Bölüm 13. Zaman. Yok, merak etmeyin, zamanı anlatmaya kalkmayacağım. Zamanı anlatmak bayağı bir zaman alır ama zamanın içerisinde biçtiğimiz değerler bizim hayatla olan ilişkimizi belirliyor. O ilişkide de iki tane unsur ortaya çıkıyor. Ya mutluyuz ya da mutsuzuz. Mutluluk ve mutsuzluk dediğimiz kavramların genellikle ve tamamıyla diyebiliriz aslında 3 ana unsurdan yola çıkarak anlıyoruz. Bunlardan bir tanesi mal, bir tanesi can, bir tanesi evlat. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Azze ve Celle bizlere bu üçünle de sürekli imtihan halinde olacağımızı beyan ediyor. Ama bunlar klasik manada sadece kazanılmış unsurlar. İnsanın kendi bedeni ve insanın kendi canından diye tabir ettiği evlatları olarak anlamlandırırken bir yandan satır arasında bir başka değeri anlamamız da isteniyor olabilir. Dolayısıyla biraz o zamanın etkisini göreceğiz bizim hayatımızda. Can dediğimiz şu an üzerinde taşıdığımız vücudumuz. Yani o an itibariyle tam da şimdi üzerimizdeki vücudumuzun bizim hayatımızdaki etkisini anlatıyoruz. Şimdiki zamandan bahsediyoruz. Evlat dediğimiz şey bizden doğmuş olanlar. Yani bizim hayatımızın içerisinde bize bahşedilmiş olan güzellikler olarak ortaya çıkıyor ve genellikle evlat dediğimiz kavram Kur'an-ı Azimüşşan'da tam da evlat olarak anlatılmakla beraber bizim gelecek kurgularımızı belirliyor. Hani herkes evladımın mürüvvetini görmek isterim, ondan torunlar görmek isterim, yaşlandığımda onlarla oyunla oynamak isterim, gelinimi damadımı sevmek isterim der. Dikkat ederseniz hepsi geleceğe dairdir. Mallarsa bizim çabalar sonucunda Allah Azze ve Celle'nin takdir etmiş olduğu rızkın çerçevesinde geçmiş çabalarımızın bugün elde edilmiş olan halidir. Aslında Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere Allah Azze ve Celle mal, can ve evlatlarımızla imtihan edilecekken geçmişimizde, şimdiki zamanda ve gelecekte sürekli olarak bu imtihanın bir serüven olarak devam edeceğini beyan ediyor. Peki asıl mesele şu. Bizler Allah Azze ve Celle'nin bu tabiriyle aynı anda mallarımızla, canlarımızla ve evlatlarımızla imtihan ediliyorsak eğer bir başka değer bize anlatılıyor olabilir mi? O da şöyle ifade edelim. Şimdiki zaman dediğimiz şey geçmişten bugüne kadar geldiğimiz zaman dilimi olarak sayalım. -1 olsun, -2 olsun, -3 gün, 3 yıl olsun. Önümüzdeki zaman dilimi de bir gün sonra, 2 gün sonra, 3 gün sonra olsun. Ve bu nokta her yeni günde bir sonraki güne gidiyor ve bu bir artık kimliğini değiştirip eksi noktaya uzalıyor. Dolayısıyla burada sürekli bir atlama kavramıyla beraber aslında bizlere Allah Azze ve Celle bir dönüş matematiğinden bahsediyor. Bu dönüşü sizler saat mantığından anlıyorsunuz. Her zaman 12'den 12'ye doğru dönmekte olan saat aynı yere geldiğinde gün değişiyor ama ne saat duvardan iniyor ne de yelkovanla akrep ben bugün çalışmayacağım demiyor. Öyleyse geçmiş, gelecek her ne varsa belirlenmiş zaman dilimi içerisinde aynı anda başlıyor ve aslında aynı anda bitiyor. Aslında Allah Azze ve Celle bizlere basit bir formül vermiş oluyor. Eğer geçmişin üzüntüleriyle cebelleşmekten vazgeçer, geleceğin korkularını bir kenara bırakırsanız tam da olmanız gereken anda canınızın size meydana getirebileceği herhangi bir problemi de kafanıza takmazsanız zaman dediğiniz şey size 3 mantıkla geri döner. Birincisi bereketlenir. İkincisi mutluluk getirir. Üçüncüsü kaygılardan kurtarır. Zaten dikkat ederseniz basit bir mantıkla şöyle ifade edebilirim. Bereket geçmişten kazandığımız şeylerin bugünkü karşılığı değil mi? Hani gider pazardan bir şeyler alırsınız. Allah bereketine versin dersiniz. Onun yendikçe, içildikçe hem vücudunuza hem hayatınıza daha fazla değer katmasıdır. Dolayısıyla bereket dediğimiz şey geçmişe ait. Kaygılarımız geleceğe ait. Mutluluk ise bütün dünyanın şimdi aradığı şey. Evet, hem gelecek hem geçmiş hem şimdi hepsi bir araya geldiğinde bizler bir Müslüman olarak bereketi, mutluluğu ve kaygılardan kurtulmayı aslında geçmişi, geleceği bir anda yaşamanın değeriyle anlamış oluyoruz.
Öyleyse Allah Azze ve Celle malla, canla, evlatla bizleri imtihan edeceğini söylerken bitmeyen imtihan matematiğin hepsinin tek bir noktada odaklandığını ifade ediyor. Peki o noktada ne yapmamızı istiyor bizden? Eyvallah dememizi istiyor. Eyvallah tabiri kabul ettim anlamına gelir. Teslimiyet anlamına verir. Sen söylediysen, sen istediysen tam da olması gereken zamanda olmuştur. Zaten geçmiş kaderin karşılığı olarak yaşandı. Şimdiki zamanda canımın derdine düşmek istemiyorum. Gelecek için evlatlarıma verilmesi gerekense her şeyi verdim demek olur. Bereket, mutluluk ve kaygılardan kurtulmak için eyvallah demeniz kafidir. Tabii ki demek yetmez. Yaşamak bu işin en güzel halidir. Hadi kalın sağlıcakla.